Bugün böyle özel bir canlı yayın. Bilal Ya, abicim. evet, Herkes de üzgün. evet. Dostlar, hoş geldiniz yayınımıza, hoş geldiniz. Sevgili Onur Akay'la bugün özel bir yayın yapıyoruz. Bugün Cuma, biz Onur Akay'la cumartesi ve pazartesi yayın yaparız ama bugün hem Onur Akay'ın kendi özel gelişmesinden dolayı Onur Akay'la ilgili onun Metin Akpınar'ın oğlu olduğu iddia edildi. Bu çok çarpıcı bir gelişme. Konuşacağız ve Güllü'nün vefatı, dolu dolu bir magazin gündemimiz var. Ebru Gündeş'in boşanma konusu var ve çok sevdiğimiz Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in barışma haberi var Onur Akay'da. Hepsini Evet. konuşacağız. Hoş geldin sevgili Onur Akay. Hoş bulduk Bilal abicim. Yine bir Bilal Özcan TV'de izleyicilerimizle, sizin çok müstesna takipçilerimizle birlikte olmak çok güzel. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı iletiyorum. Tabii böyle üzücü bir gün. Bugün böyle çok kötü geçiyor benim için de. Çok sevdiğim biriydi Güllü. İşte onun için böyle özel bir yayın yapalım dedik. Kendisini de analım. Başsağlığı dileyelim. Sevenlerine, tüm Türkiye'ye. Evet. Onur Akay, sevgili Onur Akay daha önce de Güllü ile ilgili haberler yapmıştı. Birlikte de konuşmuştuk programda Güllü ile ilgili. Güllü tırnaklarıyla kazıya kazıya hakikaten müzikte kendine bir yer edinmiş müstesna bir isim. Tabii. Benim kendisiyle yıllar önce yaptığım bir röportajda 9 yaşında çalışmaya başladığını söylemişti ve düğün salonlarında 15 yaşından itibaren para kazandığını söylemişti. Ne yazık ki artık aramızda değil. Bu sabaha karşı vefat etti. Onur Akay ölüm şekli tartışıldı. İntihar diyenler falan da oldu ama düştüğü aşikar. Yani dengesini kaybedip düştüğü belli oldu. Ama dengesini kaybetmesine sebep olan alkol konusu var. Ne diyorsun sen bu konuda? Araştırma da başlatmışlar, soruşturma da başlatmışlar sanıyorum. Yalova Valiliği öyle duydum. Evet. Tabii balkondan düştüğü için o yapılacaktır. Kesinlikle herhalde böyle bir durumda e, bir adli tıpta da bir şeyler yapılıyordur değil mi Bilal abicim? Tabii otopsi yapılacak. Otopsi yapılacaktı. Onun dengesi neden yani düştü oradan? Neden? Beyninde bir rahatsızlığı olduğunu ben biliyorum beyinle ilgili. Belki denge kaybı yaşıyor olabilir. Evet. Oynuyorlarmış şu anda. Ben onu da duydum. Yani böyle çok keyiflilermiş. Roman havası oynuyorlarmış hatta. Evet. O anda dengesini kaybetmiş. Düşmüş. Tabii araştırılması şart. Ben çok iyi tanırım kendisini. 1998 yılında o zaman TGRT bütün şovlar oradaydı bilirsiniz. Bütün sanatçılar orada şov programı yapardı. Ben de hepsine konuk olurdum. Sabah, öğlen, akşam müzik eğlence programları vardı. Evet. Sabah ayrı çıkardık. Güllü Show'da vardı. Evet. Güllü ablaya da rahmetli Arif Şentürk'le beraber konuk olmuştuk. Çok özel, seyircili, çok izlenen bir programdı o yıllarda. Sonra Bilal abicim bir de Tekirdağ Saray'da kendisiyle birlikte konser verdik. Evet. Orada bir kuliste de birlikteydik, hep beraberdik. Yani böyle orada da bir sazla ilgili aramızda böyle bir küçük bir tartışma da oldu. Herhalde bana küstür falan diye düşünüyordum. Ben bir de Güllü ablanın bazı istekleri olmuştu. Allah rahmet eylesin. Evet. Ben yine de tamam demiştim ama
Hani ben de arzu ettim. Çünkü benim sazlarımdı. Benimle de çıkmaları o kanunla. Ben çıkıyordum. Güllü abla çıkıyordu. Sonra ikimiz final yapacaktık. Özel bir geceydi. Tekirdağlılar bilir. Bir saz şeyi olmuştu aramızda. Allah'tan öyle kalmadı. Evet, Bir sene sonra Bilal abicim beni e, evet. Güllü bir sene geçti. Yapımcısı aradı. Sizi yine televizyon programına davet ediyor Güllü Hanım deyince ben de aramızda böyle bir şey var. Yanlış olmasın dedim. Yok yok kendisi davet ediyor dedi. Ben de programına gittim. Hiçbir şey ben sabah hatırlamam onu diyor. O kadar da güzel yüreği vardı. Tekrar konuk olmuştum. Ondan sonra da işte en sonunda geçen hafta konuştuk seninle değil mi Bilal abicim? Geçen hafta da ben onunla ilgili bir şey anlatmıştım programınızda canlı Doğru yayında. söylüyorsun. En son Yine geçen hafta. albümünü konuşmuştuk. Evet, Evet. geçen hafta konuşmuştuk. Güllü alkolü çok severdi. Alkolden vazgeçemezdi. O alkolü çok evliliğinde Evet. çok acı çektiği günlerde düşmüştü alkole. Çok Çok seviyordu. bağlanmıştı. Kocası ona çok şiddet uygulayan bir insandı. Hem hakaret eden, hem şiddet uygulayan, hem elindeki parasını alan bir insandı. Ne var ki iki çocuğunun babasıydı. İki evladı için kocasına katlanıyordu. Çok fazla da katlanmadı zaten. 2000 yılıydı zannedersem boşandı kocasından. Ben onu 96 yılında ilk tanıdım. Star Televizyon'da paparazzi programını yapıyorduk. Güncel sanatçılar çok ünlü, herkesin bildiği pop sanatçılar, işte onun yanı sıra Sibel Can yeni patlamış, Ebru Gündeş patlamış, işte Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz. Güllü aradan bir sıyrıldı. Herkes Güllü'yü istiyor. O zaman fax vardı biliyorsun. Kanala Tabii. fax yağıyor programa. Güllü'yü görmek istiyoruz. Güllü'yü seyretmek istiyoruz. Güllü'yle röportaj yapın. Güllü'yü yayınladığımız zaman reytingler yükseliyordu. O bölümde daha fazla. Güllü'nün böyle çok enteresan bir şeyi vardı halkın. Evet, roman havaları her zaman her dönemde tutar. Ankara Evet, havaları da öyledir, roman havaları da. Güllü de zaten roman havalarıyla birden ün yapmıştı. evet, Bilal abicim. Bugün onunla ilgili senin de açıklamaların da olmuş. Onları da izledim. evet. Hepsi doğrudur. Ben de hep bu camiada onları duydum. Yani Alkolle ilgili. ama yine yüreği harika, yüreği çok güzel. Kimseye böyle kim beslemez, küsmez. Üzüyorlarmış onu bir de. Bir ünlü bir isim bu sanıyorum. Son zamanlarda ona böyle e, yani e, mesajlar atıyormuş, çok üzüyormuş. E, Başka sahte hesaplardan onun kim olduğunu biliyormuş ama onu bile açıklamamış. Öyle öğrendim. Bugün sabah programında izledim Beyaz Evet, Magazin'de. Oradaki yorumcular söylediği şey evet, bağlandı. Güllü'nün e, yan komşusu ve asistanıymış. Ağlayarak anlattı o da. evet. Birdenbire işte ne olacağı belli olmuyor. Mekanı cennet olsun. E, Ailesine, Amin. tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun Bilal abicim. Çok acı. Amin. Onur Hakan, şunu da söylemek benim borcum bir gazeteci olarak. Instagram'da paylaştım. Güllü oynarken düştü diyorlar. Tamam, oynarken düşmüş olabilir. Komşularıyla, işte akrabalarıyla evde eğlence düzenliyormuş. Sanatçılar, şarkıcılar, müzisyenler sabaha karşı yatağa girerler. Gün aydınlandıktan sonra çoğu yatağa Tabii, girer. Çünkü alışkındırlar gece sabaha kadar, evet, geç saatlere kadar çalışmaya. Güllü de evde olduğu zaman yine alışkın olduğu için sabaha kadar eş, dost, kim geldiyse onlarla sohbet ediyor demek ki komşularıyla. Hiç kimse olmazsa çocuklarıyla oturuyor, müzik dinliyor, şarkı söylüyor, eğleniyor ama içkiyi de içiyor. Çünkü içkiden hiçbir zaman vazgeçemediğini hep söylerdi Güllü'nün çevresi. Ve alkol zehirlenmesinden dolayı defalarca hastaneye kaldırıldığını, komaya girdiğini, alkol rahatsızlığından dolayı. Bunu da sosyal medyaya girdiğiniz zaman zaten arama motorlarında çıkar. Ne yazık ki oynarken de e,
alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğü fikrindeyim ben. Yoksa kimse normal şekilde oynarken cama koşup da camdan aşağı niye insan böyle bir şey olsun? Olabilir Bilal abicim, olabilir. Ben söylemek istiyorum. Onur Akay. Sahneye çıktığımızda da öyle benim kulisimde bungalow olarak bir kulis, bungalow ev çok lüks. Bana bir kulis hazırlamışlardı. Banyosu, yatağı, her şeyi vardı. Orada birlikte kulisi paylaştık. Benim kulisimde. Gelmişti zaten elinde vardı. Elinde şişe vardı. Mi vardı? Vardı evet geldiğinde. Evet. O zaman ben görmüştüm. Tabii canlı yayın televizyon programlarında içki içilmediği için oranın kulislerinde öyle bir şeye rastlamadım, görmedim canlı yayınlarda. Bir kere zaten sahne programımız oldu. 2 kere de canlı yayınımız oldu. Ben onun konuğu oldum. Orada da o benim konuğum oldu. Evet, sevgili Onur Akay, şunu söyleyeceğim. Bunları niye böyle konuşuyoruz? Niye ben alkol üzerinde duruyorum? Allah rahmet eylesin. Şimdi diyecekler ki ya ölmüş gitmiş arkasından niye konuşuyoruz? Öyle değil değerli dostlar, değerli izleyenler. Öyle değil. Öyle değil. Yani bunları bizim maalesef yanlış örnek olarak önümüze koymamız lazım. Soruyorum şimdi size. Ne çabuk unuttunuz? Ankaralı Namık nasıl öldü? Bir daha soruyorum. Ankaralı Namık evinde nasıl vefat etti? Nasıl vefat etti? Hatırlayın. Alkollü bir şekilde evinin balkonundan aşağı düştü. Dengesini kaybetti. Evet. Alkol kötülüklerin en büyüğüdür insan için. İbrahim Erkal rahmetli. O da düşmüştü. İbrahim Erkal yüksek tansiyonu fırladı alkolden dolayı ve evinin otoparkında düştü, beyin kanaması geçirdi, komaya girdi ve kurtarılamadı. 10-15 gün komada kaldı. Bugüne kadar bu piyasada gördüğüm en hızlı alkolü tüketen kişilerdendi. Dinlemeye giderdim, beni sahneye alırdı İbrahim Erkal. Evet. Güllü de mesela yine bu tabii alkolden bir kere büyük bir cam masaya vurmuştu. Cam kırıkları bütün kolunu kestiği için, dikiş atıldığı için böyle dövme yaptırmıştı koluna. Oradaki izler için. Güllü değil mi? Yani insanlar evet. bunu biliyorlar ama Onur Akay konuşmuyorlar. Konuşun kardeşim. Söyleyin. Oynarken düştü. Ya insan oynarken göbek atarken balkondan aşağı düşecek kadar kendisini kaybeder mi? Dengesini kaybeder mi? Alkollüysen ne yaptığını bilemezsin zaten. Başın dönüyor zannedersin, bırakırsın kendini. Döne döne gidersin. Allah mekanını cennet eylesin ama alkolden uzak durun demek için bu konunun üzerinde duruyorum arkadaşlar. Tabii. Bilal abicim bir de terastaki cam balkonlar, evet. Cam teraslar diyeyim. Bizim de öyle terasımız var. Büyük bir teras. Siz geldiniz biliyorsunuz. Biraz evet. Daha bu pencerelerin boyundan daha alçakta oluyor. Yani insanın herhalde belinden biraz daha alçakta oluyor. Bel hizasında, evet. Evet, onun için dikkat etmekte lazım. O denge kaybı yaşanabilir yani Allah korusun. Allah korusun. Onun da etkisi var. Yani normal bir pencere gibi yani veya bir balkon demiri gibi ama balkondan düşen de oluyor yani. Yüksekten düşen de oluyor. İşte tabii. Yüksek de olsa yani orada. Evet Allah korusun ama çok çarpıcı ikinci örnek oldu Güldü'nün vefatı. Ankaralı Namık'tan sonra o da alkolden dolayı dengesini kaybetmişti ve yüksekten evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Bir yıl önce de kapı taktırmış Bilal abi. Şifreli bir kapı taktırmış evine. Evet. Yani korkuyordu hani daha güvenli olduğunu söylüyor. Başka bir şey yoktur inşallah ama araştırılması da lazım. Balkondan düşme gibi her şeyde sonradan tabii. Başka şeyler çıkabiliyor yani Bilal abicim. Tabii. Değil mi? Tabii. Olay yeri inceleme polisi zaten olayı üzerinde durmuş, gelmiş oraya incelemiş, düştüğü yer kaygan mı değil mi, neden düşmüş olabilir. Otopside de zaten kanına bakılacak, vücuduna incelenecek
ve onun oradan düşmesine sebep olan, dengesini kaybetmesine neden olan konu ortaya çıkarılacak. Ümit ediyorum ki bunu açıklar Yalova Valiliği. Ümit ediyorum ki otopsi sonucunu açıklarlar. Neden dengesini kaybetti Güllü? Bunun açıklanması lazım zaten. Peki Allah rahmet eylesin diyelim ve bir başka konuya geçelim. Amin. Mekanı cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Şunu da söyleyelim Güllü ile ilgili. Bunu söylemek bizim borcumuz. Magazin Burada muhabiri Samet Aday. Bu programı izliyor mu şu anda bilmiyorum ama kendisini kutluyorum. Zaten çok güzel çalışmalar yapıyor Samet. Güllü ile yaptığı bir röportajda ona güzel bir soru soruyor. Diyor ki sevgili Onur, Güllü diyor sen 90'lı yıllarda da zirvedeydin. Ve biz şu dönemde de diyor Z kuşağını yakaladın diyor. Z kuşağı senin şarkılarını çok seviyor diyor. Bunu nasıl başardın diyor. Sevgili Onur Akay sen müzik sektörünün içindesin. Ya insanın çok parası olur müzik sektöründe ve çok iyi ekibi olur. Kendisi çok iyi okumuş, eğitimli olur. Yolunu yordamını bilir, PR'ı bilir. Çok güzel şarkılar nasıl yapılır bunu bilir. Ne bileyim ben dünyadaki örneklerini gider inceler. Ekibi araştırır. Ama Güllü, bizim gariban Güllü, Kasımpaşalı Güllü, zaten Kasımpaşalı Güllü diye çıkmıştı hatırlarsın o ilk çıktığında. Kendi çabasıyla bunu başardı. Z kuşağını da yakaladı. Diyor ki Güllü, Samet Aday'a cevabında beni hangi şarkı ağlatır? Ben hangi şarkıyla ağlarım? Bunu sorarım diyor. O şarkıyı seçerim diyor. Ve ekibime de şunu sorarım diyor. İnsanlar hangi şarkıyla ağlarlar diyor. Ve o şarkıyı seçerim, o şarkının üzerine giderim diyor. Ben şarkı söylemek için... Tabii. Şarkı söylemek... Ya da insanları hangi şarkı oynatıyor Bilal abicim? Evet. Mesela düğünler oluyor. Albümden hangi şarkıları açıyorlar? Neyle oynuyorlar? İşte bunlar çok önemli. Hangisi ağlatır? Türk filmlerinde de öyle ya, ağlamak için sinemaya giderlerdi herkes. Doğru. Ve de şarkılarda, arabesk de zaten her dönem popçular da okuyor biliyorsunuz. Herkes okuyor. Bütün başka tarzdaki. Genç nesli etkiler, dinlerler. Çünkü aşk acısı çekenler olur. Yaz aşkları biter, sonbahar geldiği zaman mesela bir yaz aşkından çıkan kişi kendini öyle şarkılara verebilir. Onun için Güllü'nün tarzı her zaman yeni nesli de yakalamıştır eminim yani. Evet, Güllü şarkı söylemek benim hayatım diyordu. Allah rahmet eylesin. Sevgili Onur Akay, amin. Senin duyurduğun çok güzel bir haber var. Onu konuşacağız. Onur Akay, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in barıştığını söyledi. Biraz sonra onu konuşacağız ama dün de çok önemli bir gelişme oldu. Ve Onur Akay'ın hayatına etki eden bir başka gelişme daha var. Onu da konuşacağız. Onur Akay'ın Metin Akpınar'ın oğlu olduğu iddia edildi. Kim tarafından? Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle ispat eden kişi tarafından, bu Duygu Nebioğlu tarafından bu iddia ediliyor. O konuyu da konuşacağız. Onur Akay açıklama yapacak. Metin Akpınar'ın oğlu mu değil mi? İlk kez bunu burada söyleyecek arkadaşlar. Biraz sonra Ebru Gündeş'in boşanması hakkında ne diyorsun? Bilal abicim hatırlarsan Ebru Gündeş'in evlenmesini de biz böyle yine seninle özel bir yayına girmiş ve Türkiye'ye ilk biz duyurmuştuk. Bilal Özcan TV'den, buradan. Ve bütün basın yazdı. Herkes daha geç bekliyordu. Ben bir kaynaktan öğrenip sizin yayınınızda açıklamıştım hatırlarsanız. Sonra başka açıklamalarımız da olmuştu. Onlarla ilgili başka şeyler var. Artık konuşmaya gerek yok. Ayrılıyor. Benim bazı duyumlarıma göre sadece bu şey değil yani. Şimdi Ebru Gündeş ilk evliliğinden de aslında antrenmanlı biliyorsunuz. Yani diğer eşi de böyle sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde şimdiki boşanacağı eşinin yaşadığı gibi. O da bir başkaydı tabii ama yakın şeyler böyle.
Reza Ondan Zarrab dolayı değil mi? Reza için diyor. evet, şimdiki eşinde de böyle şeyler biraz duyulunca, yaşanınca, e, ilk eşinden antrenman olduğundan zaten Ebru Gündeş'te bir şey olmuştur yani, ona karşı kesin. Ama benim duyduğum bazı kaynaklar var. Aldatılmış. Ebru Gündeş aldatılmış dedi Onur Akay. Bu Önemli kaynaklar. Bu evliliği de ben duyurmuştum, biliyorsunuz. Hani evet, evlenecek önceden. Yine o kaynaklarımdan, evet, bu konuyu da sordum bugün canlı yayınımız olduğu için. E, işte aldatma olayı da var Bilal abicim. Yani zaten biliyorsunuz Ebru Gündeş de e, bunların e, bundan önceki evliliği, yani şimdiki boşanacağı eşinin başka bir eşi varken onlarla tanışıyor. Onlarla evliyken, aynı, evliyken Murat evet, Öztürk, onlarla aynı masada oturuyor yani. evet, Eşini de tanıyor. Eşi de evet, anlatmıştı birçok şey. evet, Demek ki işte böyle yani, başka bir yuvanın üstüne yuva kurulmuyor herhalde, ya da huylu huyundan mı vazgeçmiyor, yine aldatıyor. O hanım da demişti zaten eşi. Huylu huyundan vazgeçmez, onu da üzer demişti. Aynı şey olmuş yani, aldatılmış. Benim öğrendiğim konu bu. Onur Akay buna bir iddia diyelim, iddiaya göre diyelim. İddia. Tabii yakın İddiaya göre, çevresinin iddiası. evet, Onur Akay diyor ki benim duyduğum bir iddiaya göre Ebru Gündeş aldatılmış diyor. O yüzden boşanmak istiyor diyor. Şimdi dünkü açıklamasını okuyalım. Çünkü Ebru Gündeş, Bilal abicim, Reza Zarrab da birçok şeyler yaşadığında da hemen boşanmamıştı, biliyorsunuz. Yani Evet, hemen bırakmaz. Bu aldatma onu etkiliyor. evet, Ee, Bayağı da üzülmüş, sevmiş Ebru Gündeş aslında. Yani evet, bayağı aşık olmuş. Aslında e, eşi de, yani boşanacağı eşi de ona aşıkmış. Bir aşk evliliği bu. Fakat Ebru Gündeş biraz, daha önce de sizin programınızda söylediğim bir konu vardı. Bizim karşı komşumuz, bütün ünlü isimler gelirdi. Sevim Özün tarotçu, enerji çalışmaları yapar. Biraz astrologlarına, öyle tarotçulara oradan çok inanır. Çok onların sözlerini büyük dinler, konuda. Evet, etkilenir. Ebru Gündeş'in o yönü var. Bizim tam çok. karşı komşumuz olduğu için ben her gün Ebru'yu görürdüm. Böyle mumlarla çalışmalar enerji çalışmaları yapıp zengin koca isterlerdi. O zaman Reza Zarrab yokken de zengin koca diye işte böyle zengin kocalardan hep sorunlar yaşadı. Kendi parası var, her şeyi var, şöhreti var. Bence birazcık böyle e, daha farklı şeylere, kişilere yönelmesi gerekir diye düşünüyorum artık. Bu iş adamı gelip o iş adamı gitmesin. Yeter belki, değil mi? Bilal abi. Bu aldatma iddiası konusunda e, daha böyle bir ayrıntı var mı? Bu haber kaynağının söylediği başka bir ayrıntı var mı o konuda? Yani Hayır, yok. mesela Sadece ben, kim hani kiminle ünlü biri mesela? değil. Ünlü biri değilmiş. Ünlü biri değil. Evet, Evet, evet. Şeyde aldatılma. Yani yaşadıkları Dubai'de olmuş. Dubai'de. Ondan sonra da burada ev aramaya başlamış Ebru Gündeş. Evet, Belli bir şekilde tekrar yerleşeceği için. Yani uzun süredir boşanmayı düşünüyor, yeni açıklıyor. Yani bu biraz bir zaman geçmiş yani, bu aldatılmanın üzerinden. anladım. Demek ki bir düşünme payı koydu kendisine ya da başka bildiği bir şey Belki vardı. düşündü. Evet, Evet, evet. Yani aynı zamanda da işte evleri de ayırmışlar. Eve gelmiyormuş zaten, o olaydan sonra istememiş Ebru Gündeş. Zaman istemiş. Böyle şeyler duyuyor ama kim olduğu değil, ünlü biri değil. Yani ünlü hani biri. ünlü bir isim değilmiş. Evet. Ee, İddia peki. tabii, yani yakın çevrenin iddiası. Evet. Ama e, onlar yakın, yani duymuşlardır diye düşünüyorum. Evet, Ebru Gündeş'in boşanma konusu
çok su kaldırır daha. Evet, Onur Akay'ın söylediği, duyduğu iddia çok çarpıcı. Bu konuda tarafların da cevap verme hakkı var elbette. Hem Ebru Tabii, Gündeş hem Murat Özdemir bu konuda bu iddiaya cevap verebilirler. Dedikten sonra tabii. Onur Akay, nedir bu senin Metin Akpınar'ın oğlu olduğun iddiası? Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle, ikiziyle birlikte ispat eden Duygu Nebioğlu kendi sosyal medyasından benim ağabeyim Onur Akay, sanatçı Onur Akay dedi. Seni de aramış galiba. Nedir bu olay? Bilal abicim, ben Duygu Nebioğlu'nu gerçekten çok severim. Evet. Kendisi de zaten anlatmış, çektiği videoda izledim. Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi DNA testi sonrası mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın nüfusuna geçtiği dönem, biliyorsunuz, ortaya tabii yıllar sonra usta oyuncu Metin Akpınar'ın ikiz kızları çıkınca e, bayağı bir gündemi sallamıştı, gündemi sarsmıştı. Ben de o dönem Metin Akpınar'ın yakın çevresinden e, bazı ünlü isimlerden mahkemeye de sundum zaten, söyledim. Mahkememiz de devam ediyor. E, Metin Akpınar'ın bir oğlu olduğunu iddia ettiler, duydum o çevresinden. Bir de oğlu var aslında diye. Ben de onu kaleme almıştım Bilal abi, hatırlarsın. Benim Hatırlıyorum. o yazım da ana haberlere düştü. Ana haberlerde yer aldı. Türkiye'de magazin gündeminde bayağı bir ses getirmişti. Tabii e, Duyguoğlu da haberi duyduktan sonra zaman zaman kendisiyle telefonda konuşmaya başladık. O beni araştırmış, videoda da anlatıyor. İşte e, eğitimimi, Türk sanat müziğine olan kariyerimi, bir de eski küçüklükten beri fotoğraflarıma inceleyerek profillerinde veya işte Google'da bulduğu sanırım incelemiş. Kendisine ve Metin Akpınar'a benzerliğimi fark ediyor. Yani nasıl söyleyeyim, ikiz kardeşine de, hatta onun da biri varmış böyle, ben de gördüm. Sosyal medyada da böyle benimle ilgili paylaşımlar yapınca insanlar benziyorsunuz falan diye de yazmışlar kendisine. E, Ben de okumuştum öyle birkaç kere. Bana da yazanlar olmuştu. Her zaman soruyordu yani. Beni telefonla arıyordu. Abim kim? Sonra ben onu çok sevdim. Zaman zaman telefonlarla konuştuk. Çok babası gibi yetenekli, esprili, güldürüyor. O da bana öyle demiş. Kendi de öyle. Gerçekten de benzerliğimiz var. Yani ondan sonra Bilal abicim, bir gün böyle ben tabii hani sonra birden bana sensin benim abim dedi. Bence de araştırdım. O zaten araştırmalarıyla her şeyi bulmuş bir kızdır. Babasını da öyle buldu çabalarıyla. Çok da zeki, araştırıyor fakat e, hani ben değilim dedim. Yok, sen benim abimsin. Böyle birkaç kere hep konuşuldu. O kadar çok dedi. Ben senin tamam abinim dedim. Yani hani öz abin değil de hani abin anlamında. Abin, kardeşim gibi sevdim seni yani. Çok Bir seviyorum. dakika, burada bir şey söylemek istiyorum. Sen bir kalp krizi geçirdin ya, büyük geçmiş olsun. Evet. Bir yazın. Evet Bilal abicim. Bana Canlı yayınımızın olduğu gündü. Sizinle evet, yapamamıştık. bana her yerden yazıyor Duygu Nebioğlu. Bilal Bey, Onur Akay'ın durumu nasıl? Bilal Bey, Onur Akay'ın annesinin telefonu var mı? Bilal Bey, Onur Akay'ın annesine nasıl ulaşırım? Durumu nasıl? Ama nasıl biliyor musun? Böyle yani çok telaşlı bir şekilde. Seni gerçekten çok seviyor. Devam et lütfen. Aklıma Ben de geldi. onu çok Devam et. seviyorum Bilal abicim. Aynı böyle, Evet. senin kardeşimsin sen benim. Ben senin abinim dedim de hani yani nasıl söyleyeyim, onun abimi buldum açıklamasını da biyolojik bir iddiadan ziyade kalpten gelen sembolik bir kabullenme olarak görüyorum ben. Yani Ama ben öyle Metin demiyor. Akpınar'ın oğlu O değilim. öyle demiyor ama. O öyle demiyor. O seni gerçekten biyolojik abisi olarak düşünüyor.
Evet. Evet. O DNA testi de istedi, söyledi bana. Ben de Söyledi içi mi? rahat olsun diye DNA testini tamam yapsın dedim. Kendisi bazı gerekli şeyleri alacak. Kendi istediği yerde yaptırıyormuş. Yani kendisi yaptırıyormuş herhalde. Konuştuk. Evet. Yani o zaman bakarsınız belki de abisi çıkarım. Bir dakika Ama gülüyoruz bu ama arada olan Müşerref Akaya oldu. Şimdi neden, ne oldu? Ne oldu? Google'a da Onur Akay kimin annesi diye yazınca Müşerref Akay'ın oğlu diyor Google. Soyadı benzerliğinden dolayı bir de 90'lı yıllardan hep benim Müşerref Akay'ın oğlu zannederler. Müşerref Hanım ben Kafam defalarca karıştı. canlı yayınlarda Kafam en karıştı. reytingli programlarda Ben ben açıkladık. ben bir dakika ben sizin evinize geldim 2 kere, annenle tanıştım. Çok kibar bir Tabii hanımefendi Güler Hanım. O senin gerçek annen o değil mi? Eve geldim, tanıştım. Gülten Gürses Akay, Evet. İş Bankası Evet, tamam. emeklisi Ankara Genel Müdürlük'ten. Evet. O annemdir. Babam da 2018'de kaybettik. O da 90'lı yıllardan bu yana Akkay'da müteahhitlik yaptı. Müteahhit Vedat Akay'dı. Tabii Baban Müşerref Akay soyadı benzerliği. Gözlerimizi de benzetirlerdi. Beni oğlu zannederlerdi. Ortaköy'de de komşuyduk. Hatta oğlunun taksiye borcu vardı. Taksici benden isterdi. Herkes oğlu zannederdi. Ben de onu nerede görsem Bilal abi bir gül verir anneler gününde. Anneciğim anneler günün kutlu olsun derdim. Bir gün rahmetli babamla yürürken rastladık. Baba artık açıkla evet. dedim. Benim annem mi değil mi? Ben Müşerref Akay'dan mı dünyaya geldim dedim. İkisi de gülmeye başladılar Ortaköy'de. Buradan Müşerref Hanım'a da sevgilerimi gönderiyorum. Bugün ulusal basında da çıkmış. İşte Metin Akpınar'ın oğlu olduğunu yazıyor. Altına da annesi de Müşerref Akay demişler. İyice karıştı yani Bilal abicim. Allah Allah. Durum böyle. Şimdi sonuç olarak Onur Akay, sen Duygu Nebioğlu'nun kardeşi değilim diyorsun. Biyolojik abisi değilim diyorsun. Tabii biz onunla da bu konuyu anlatacağız. Karar verdik. Bakalım konuşacağız. Bir de DNA testi yapılsın ki DNA onun da içi rahat etsin. Çıksın ortaya yani. Onun da böyle şüpheleri var çünkü. Kendi düşündü ses onları. kesiliyor. Bir dakika ses kesiliyor. DNA testi istiyor ama senden. Senin saçını istiyor değil mi? Saç telini istiyor. Herhalde öyle. Değil evet. Evet. Sonra da yani, kendisi yaptırıyormuş. Onu kendi istediği yerde yaptırıyormuş. Öyle oluyormuş herhalde. Diğerinde de öyle olmuş. Metin Akpınar'a. Ben de hani içi rahat etsin diye veriyorum. Bilal abicim. verecek misin saçını? Saç telini Tabii vereceksin yani. Tabii. DNA testi yapılsın saçında. Şüpheleri var. Mikroskopun altına konulsun, bakılsın. Kendinden bu kadar eminsin. Ben diyorsun, babam benim Allah rahmet eylesin Akçay'da ünlü müteahhit. Zaten annen de belli hanımefendi. Benim diyorsun Duygu Nebioğlu'nun annesiyle babasıyla hiçbir ilişkim, hiçbir şeyim yoktur diyorsun değil mi? Bunu böyle söylüyorsun. Yani Metin Akpınar'da evet. Müşerref Akay'la da bir ilgim yok diyorsun. Müşerref Akay'la niye yazarlar seni? Soyadı benzerliğinden dolayı insan annesi diye yazılır mı ya? Bir kişi aradı da beni Bilal abicim ses gitti. Şimdi ses iyi. Yani Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i bekliyorlar konuşalım diye ama bu konu da çok önemli ya. Şimdi bir de Müşerref Akay çıktı. Müşerref Akay yoktu. Duygu Nebioğlu vardı. Duygu Nebioğlu'nun abisi değilim diyordun. Ama tamam neyse netleşti konu. DNA testine varım diyorsun öyle mi? Duyuyor musun beni? Şimdi duyuyorum. Biri telefonum çalıyor ondan sonra ses gidiyor. Tamam kim arıyor? Metin Akpınar mı arıyor? Evladım, oğlum. Evet yok aramadı o değil. O şimdi mahkememiz devam ediyor 1 liralık. 1 liralık dava açmıştı sana değil mi? Niye o davayı açtı? Bir de sen yazdın Metin Akpınar'ın İsviçre'de yaşayan Metin isimli bir de oğlu var diye yazdın.
Ondan dolayı Evet. Almanya'da Evet, yaşayan Almanya'da. Metin Akpınar kızı sana Tabii. dava Metin açtı. isminde demiştim. Duygu Nebioğlu da bunu işte ben onun abisi olarak stratejik düşündüğümü söylüyor. Stratejik düşünerek yaptığımı söylüyor. Yan yana da Allah Allah. fotoğraflarımızı koymuş. Ben de benzettim kendimi Bülent abicim. Benziyoruz da yani. Metin Akpınar'ın Yani gençliğine benziyorsun. Duygu'yla, ikiz kardeşiyle öyle bir benzerlik var. İşte yani insanlar birbirine benzer. İlla benzeyerek bulunmaz tabii. Şebnem de kahkahayla gülüyor orada. Eşim Şebnem de kahkahayla gülüyor. Aleykümselam. Tarçın Çünkü yine gülüyor. Şebnem Tarçın. abla da biliyor. Tarçın da biliyor annemi. Değil mi? Anne onlar da biliyor. Hepsi tanıyorlar. Tarçın kuyruk sallamaya başladı. Evet. Tarçın da biliyor. Tarçın da Leon'un kardeşiymiş diye biz sizden DNA testi isteyeceğiz. Çok güzel ya. Zeki Alasya bu günleri görmedi. Allah rahmet eylesin. İyi ki görmedi bu günleri. Metin Akpınar'ın çok yakın arkadaşı, en iyi arkadaşıydı. Evet. Böyle bu günlerin ortaya çıktığını görseydi bazı gerçekten o da çok üzülürdü. Peki sevgili Onur Akay, şimdi Onun haberi vardır her şeyden. Her şeyden her haberi şeyden vardır. vardır diyorsun. O Doğru. Ama zamanlar. o çok Çünkü çok duydum ben. çok dürüst bir insandı Zeki Alasya. Çok. Her şeyi de konuşurdu şimdi. Eğer Bilal abicim ben sizi de böyle benzetirim Zeki Alasya'yla. Böyle bir benzerlik görürüm öyle mi? ekranda böyle yüz. Evet. Ekranda böyle. Bir de şöyle bir şey var Bilal abicim. Duygu Nebioğlu'nun aslında o dedikleri çok doğru. Birçok ünlü isim var. O kadar çok ki yani şu anda bilmediğimiz bazı ünlü isimlerin çocukları. Aralarında ünlü olan da var. Bilmediğimiz daha Duygu gibi ve ikizi gibi birçok ismin çocukları var. Var. Yani. Var. Duygu da belgelerle, listelerle bir gün çıkacak yani. Bir şeyler yer yerinden oynayabilir. Var. Bir tanesine rastladım. Çok ünlü bir şarkıcının kızı Antalya'da ama ne yazık ki kız çok dengesiz. Ne yazık ki çok Evet. dengesiz. Ruh hali çok yani alt üst olmuş. Çünkü reddedilmiş bir evlat ve kendi çabasıyla 40-45 yaşına gelmiş. Çok ünlü, zirvedeki bir şarkıcının, kadın şarkıcının çocuğu. Bunu kimse bilmiyor. Yani kanıt lazım, ispat lazım. O yüzden de konuşamıyoruz. Ben de Var. her zaman şey düşünürdüm. Çok benzediğimiz böyle sesimizde benzer için acaba Evet. Zeki Müren babam, Bülent Ersoy annem mi diye düşünürdüm. Bülent Hanım'dan DNA testi isteyecektim. Telefonda bizi ayıramıyorlar. Onunla bazen Bülent Hanım gibi konuşunca da tabii bu espri bir yana Müşerref Akay'a da Metin Akpınar'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Duygu Nebioğlu'nu da çok seviyorum. Orçun gibi değerli benim. O da benim öz kardeşim gibi olsun o zaman. DNA'da bakalım ne çıkacak görecek. Ama ben onu hep kardeşim olarak kabul ediyorum. Duygu Nebioğlu duydun mu? Duygu Nebioğlu. Onur Akay çok iyi bir insan. Belki izliyordur bizi. Duygu, Evet. sen de çok iyi bir insansın Duygu. Her zaman arkasında olacağım. Arkamda dursun demiş. Olacağım. Ben onun oyuncu olmasını da isterim. Babasından almış o yetenekleri inşallah. Böyle yani Bilal abicim. Beni yıllar önce Yunanistan'dan, Atina'dan bir hanım aradı. Hanım Türk bir Yunanlı ile evlenmiş. Yunan vatandaşlığı da var, Türk vatandaşlığı da var ama Türkiye'ye gelmiyor. Çok uzun yıllardır ve orada çok varlıklı bir iş kadını. Fabrikası var, şirketi var. Kağıt üzerine zannedersem, duvar kağıdı üzerine zannedersem ya da mahalle üzerine olabilir. Tam şimdi hatırlamıyorum. Çok geçti. 7-8 sene geçti. Bilal Bey dedi ben sizi takip ediyorum, biliyorum dedi. Medyadan dedi ve sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum dedi. Buyurun dedim. Bana çok ünlü bir erkek şarkıcının ismini söyledi. Ben bu şarkıcının kızıyım dedi, gerçekte dedi. Ama dedi
benim doğumumda nasıl bir dakika o ünlü şarkıcının hanımı kız çocuk doğuruyor. Beni doğuruyor. Yok. Bir karışıklık oldu. Pardon. Şimdi bir dakika. Ünlü şarkıcının hep oğlu oluyormuş. Bu sefer kız olsun diye beni istemiş ailemden para karşılığı. Benim ailem fakirdi diyor. Ve beni satmışlar. Çocuklar değişmiş diyor. Ben o ünlü şarkıcının kızıyım aslında diyor. Şu anda Atina'da yaşıyor. Yunanistan'da yaşıyor. Yunanistan. Bunu peki ispat edebiliyor musunuz dedim. Belge var mı dedim. Hastaneye o yıla bakıp doğum şeyine falan bakmak lazım. Doğum kayıtlarına bakmak lazım. DNA testiyle de ispatladı. Evet, ben araştırdım dedi, ulaşamadım dedi. DNA testi yaptırmak istemiyor. Kadın DNA testi yaptırmak istemiyor. Bunun başka yolu yok ki. Yani hastane kayıtlarına ulaşamadıysanız, ulaşamamış hastane kayıtları, yangın mı olmuş, ne olmuş, bir şey olmuş. O defterler yokmuş. Dedim DNA testine gelirseniz, böyle bir şey yapabilirsek ben size yardımcı olurum. Yani bunun duyurulmasında. Başka türlü dedim hiçbir şey yapamayız. Bunun haberi de yapılmaz. Demek ki o sanatçı, ünlü sanatçı para karşılığında kızı olmayan bir aileye kızını veriyor. Onların çocuklarını da onlar alıyorlar. Öyle mi oluyor Evet, yani? evet. Aynen öyle onların oluyor. onların da bir oğlu var ama öz değil demek ki. Onlar da onu büyütüyor. Ve bunu oğlu bilmiyor şu anda. Peki bu kıza dedim ki, bu hanıma dedim ki, hanıma dedim ki, ya bunu niye istemiyorsun? Madem bana ulaştın, niye ulaştın o zaman bana? Yani bunun tek yolunun bu olduğunu sen de biliyorsun. Siz dedi gazetecisiniz, başka yolunu bulursunuz diye ben size ulaştım. Hanımefendi dedim, ben başka yolunu bulsam bile dedim, bunu mahkemede ispatı dedim ancak DNA testiyle olur. Tabii. Başka bir kanıt mahkemeye ben maddi bir kanıt ne sunabilirim? Şahitler falan var. O zaman onlara belki ulaşabilirsiniz. Şahitin ifadesi yetmez dedim. DNA testini her halükarda isteyecek mahkeme. Ben dedi burada çok mutlu bir ailem var dedi. Çocuklarımla, torunlarımla çok mutlu bir aileye sahibim dedi. Burada huzurumun bozulmasını istemiyorum dedi. O zaman dedim aileler de istemiyor bazen abicim böyle durumlarda. Artık o aileler de istemiyor. Aileler de karşı geliyor. Doğruyu açıklamasını arzu etmiyorlar yani. Bu oluyor. Evet. Ve bunu böyle bir ilginç konu. Senin dediğin çok doğru. Yani bu olay illa doğrudur demek istemiyorum. Ama senin demin söylediğin ünlüler dünyasında bu çok yaşanmış. Niye? Çünkü kadınlar kapılarında kuyruk oluyordu. Sen de biliyorsun. Tabii. Ve kadınların da etrafında erkekler pervane oluyordu. Ünlü kadınların etrafında. Aynen. Bir de Bilal abicim gece hayatı. Gece hayatı, alkol var. Tabii. Böyle oluyordu. Ya Ajda Pekkan'ın bir sözü var. Açın bakın sosyal medyaya, arama motorlarını. 6 kere çocuk aldırdın diyor Ajda Pekkan. Ben daha ne konuşayım? Daha ne söyleyeyim yani? Tabii. Sevgili Onur Akay. Hatta bir tanesi de Zeki Müren'den denir ama öyle bir şey yokmuş. Sevgili Zeki Müren'i konuşmadan, yad etmeden, Zeki Müren sanki bana değil de sana vasiyet etmiş gibi, her fırsatta beni an Onurcuğum demiş gibi. Ağzın bal yesin, her fırsatta sevgili Onur, Zeki Müren'i esprilerine katıyorsun, konuşmalarına katıyorsun. Allah senden 1000 kere razı olsun. Bana ölmeden 2 ay evvel çok değerli sanatçılarımız. Evet. Yeni neslin de onları her zaman bilmesini ben gönülden arzu ediyorum. Evet. Sevgili Zeki Müren de öldükten sonra çok çarpıcı başımdan geçen olayları da bilalozcan.com web sitemde yazıyorum 2 gündür. Yazmaya da devam edeceğim. Onu da okumalarını tavsiye ediyorum değerli okurlardan. Senin de Zeki Müren'le ilgili Pelin Çini ile yaptığın çok güzel yayınlar var. Onun da izlemelerini tavsiye ediyorum. Pelin Çini'nin YouTube kanalındaki
Evet, Göksel'in Çakmak'la Zeki Müren'in Sarıkolu. Çok güzel orada anılar Çok var. özel bir yer. Evet. Çok özeldi, evet. Bilal abicim. Tabii Evet. inşallah 6 Aralık'ta da doğum günü. Ben de o güne Türk Sanat Müziği günü ilan etmiştim TRT'den. O Evet. günde seninle yad ederiz inşallah. İnşallah. Zeki Müren'i. Tabii ne güzel Aralık olur. ayında. Evet. Ne güzel olur. 6 Aralık'ta birlikte inşallah konuşalım. Evet, şimdi izleyenlerimizin çok merak ettiği diğer konuya. Aylardır sevgili Onur Akay'la konuşuyoruz. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir barışır mı diye. Evet. Ve sonuçta güzel haberi Onur Akay duyurdu. Bugün güzel bir yazı yazdı. Ben o yazıyı öncelikle bir okumak istiyorum değerli izleyenlere. Onur Akay'ın bugünkü köşe yazısı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir barıştı. Afram kaldığı yerden devam ediyor diyor. Büyük aşk kaldığı yerden devam ediyor. Bazen hayat en güzel senaryoların bile yazamayacağı sahnelerle doludur. Ekranların sevilen yüzleri gerçek hayatında başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için son zamanlarda yaşananlar tam da böyle bir sahneydi. Ayrılıkla sonuçlanan o zorlu perde arasının ardından şimdi herkesin sorduğu sorunun cevabı nihayet belli oldu. Evet, barıştılar diyor Onur Akay. Ve bu barışma büyük aşk kaldığı yerden devam ediyor cümlesini hak edecek kadar derin ve samimi diyor Onur Akay. Daha önce gazeteci Bilal Özcan'ın programında da ima ettiğim gibi yollarının tekrar kesiştiğine dair sinyaller vardı. Barışma yolundalar demiştim ama bana inanmayanlar vardı. Şimdi güvenilir kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre bu sinyaller somut bir gerçeğe dönüştü. İki genç yıldız aralarındaki buzları eritmeyi başardı ve yeniden görüşmeye başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hikayesi aşkın, sabrın ve iletişimin gücüne dair hepimize küçük bir umut dersi veriyor. Geçmişi tamamen silmek değil, andan ders alarak geleceği daha güzel inşa etmekle ilgili. Yıldızları hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında bir kez daha parlasın diyor. Sevenlerinin ve tüm Türkiye'nin yüreği onlarla olsun. Son sözü yine onlara bırakalım ve yeni başlangıçlarının hayırlı olmasını dileyelim diyor. Onur Akay, kalemine sağlık. Bilal abicim çok teşekkür ederim. Gerçekten de işte temiz bir sayfa aşıklarını yansıtabilmek için böyle bir yazı kalemi aldım. Güzel, çok güzel. Evet, duymuştum. Burada biliyorsunuz yakın çevre de var benim kendilerine çok yakın olan. Zaten sana komşular, annesi. Tabii arkadaşları olsun, komşu, kendisi, annesi olsun çok yakınız. Buradan benim çok sağlam yani kaynaklarım. Duydum ki Mert'in evinde bir araya gelmişler. Hatta da Mert'in evinde. Mert'in evinde detayları da Bilal Özcan TV'de vereyim diye yazıda yazmadım bugün onları. Mert'in evinde bir araya gelmişler. Hatta Mert'in evinde kalıyorlarmış. Yani akşamları ikisinin de ayrı ayrı işleri bitince Mert'in evindelermiş daha çok. Hatta Mert'in babası da Sarıyer'de. Evet. Bizim o tarafta Ortaköy'deki eve değil de yani şeydeki Kuruçeşme Arnavutköy tarafındaki değil de Sarıyer'de kalıyorlarmış. Yani Afram devam ediyor. Ve de yakın çevre şey dedi. Sizin bu canlı yayınlarınızın da etkisi oluyor onlara dedi. Bizi izliyorlarmış Bilal abicim. Ne güzel. Hem aileler hem kendileri. Aileler de devreye girmiş. Zaten dikkat ederseniz Mert'in babası da Afram'ın gönderlerini beğenmeye başladı. Ya hepsini beğendi. Abdülcelil Demir, Abdülcelil evet. abi hepsini beğendi. Sadece 2 tane bikinili postunu beğenmemiş Afra Saraçoğlu'nun. Diğer bütün evet. postlarını beğenmiş. İşte o bile anlatıyor. O bile anlatıyor gelin olarak kabul ettiğini bence. O bile anlatıyor. Anlatıyor. Evet. Bilal abicim bir de sizin geçen yayında bulduğunuz bir haber vardı. Bir hayranıyla konuşurken Afra ile barışın inşallah falan demiş şimdi. Evet. Çok güzel bir şey bulmuşsunuz.
çıkarmıştınız. Bir de benim bu anlattıklarım, barıştığını söylediğim, barışma yolunda olduğunu söylediklerim, Instagram adresimden de bazı Afra Saraçoğlu fotoğrafımızı paylaşıp yazdığım şeyler vardı. Bazı magazinler onları konuşuyor. Kendi haberleri gibi veriyorlar. Olsun, versinler. Ne olacak? Haber bitmiyor bizde. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, yani onların Afram'ın haberini, en doğrusunu yine burada bulacaklar. Bilal Özcan TV'de. Şimdi aşk başladı ya, neler olur neler. Muhabirler biraz kapıda beklesin bakalım da bir görüntü alsınlar artık. Herkesin hakkı var yani bu görüntüyü görmeye. Hayranları neler çekti neler çekti. Yani ne üzüntüler. Afram ayrılığının acısını Afram yani fanları çekti. Onlar kadar üzüldüler vallahi. Onun için ben buradan muhabirlere sesleniyorum. Bir iki gece Sarıyer'de yatsınlar. Orada konaklasınlar. Bir görüntü çeksinler. Yakında zaten görüntü gelecektir bence. Evet. Çok güzel söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Tabii bizden haberleri alıyorlar. Ben de dün burada bu konuyu bayağı anlattım. Televizyonlarda, magazin programlarında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barışacaklarına dair sinyaller olduğu konuşuluyor. Bizim buradaki yayınlarımızı izliyorlar ve ertesi sabah kendileri bulmuş haberi. Sanki kendi haberleriymiş gibi, senin söylediğin gibi konuşuyorlar, anlatıyorlar. Tamam, anlatsınlar ama kaynak göstersinler yani. Çünkü biz burada kafa yapıyoruz, istihbarat alıyoruz, sağ solu arıyoruz, değil mi? Ama burada önemli olan, güzel olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barışması. Ya. Evet Bilal abicim. Ayrılığını da duyurmuştuk. Ben inşallah barışırlar. Bu ekranlarda söyleyeceğimden emindim demiştim size. Yani kesin söyleriz diyorduk. Bir ara böyle umudu ben bile kesiyordum ama baktım ki umut var. Tekrar duyurdum. İnşallah el ele de artık basına çıksınlar yani. Artık ikisinin de ayrı ayrı projeleri var. Şöyle bir yemeğe gitsinler, bir el ele basının önüne çıksınlar yani bence. Çıksınlar. Çok doğru söylüyorsun. El ele çıksınlar. Bu arada özel abonelerim, özel üyelerimi görüyorum. İzliyorlar bizi. Nelida Manzano Arjantin'den ve Dilek Şenyurt Frankfurt'tan, Almanya'dan ve Delfina Dimasio Şili'den bizi izliyorlar. Ancak yoğunluktan dolayı kendileriyle konuşamadım, kusura bakmasınlar. Dilek Şenyurt, benden bir isteğim vardı. Galiba YouTube videosunun altına yazmıştın. Onu bana lütfen tekrar hatırlat. Yarınki canlı yayında konuşalım, olur mu? Dilek Şenyurt. Unutmadım isteğin olduğunu. Onu konuşalım yarın. Onurcuğum, yarın akşam müsaitsen yarın akşam devam edelim mi Afra konusuna? Edebiliriz tabii. Ben müsaitim Bilal abicim. Bir sorun yok. Sağ ol. Biz biliyorsunuz... Ben de o zaman başka şeyler öğreneyim. Teşekkür ederim. Biz sevgili Onur Akay'la cumartesi ve pazartesi günleri yayın yapıyorduk ama yayının başında söylediğim gibi gündemin çok yoğun olmasından dolayı ve kendisinin Metin Akpınar'ın oğlu olduğu iddialarını açıklığa kavuşturmak için bugün yayın yapmak istedik. O nedenle Onur Akay kırmadı beni. Bugün karşınızda o da benimle birlikte ama gündem yoğunluğu Afra Saraçoğlu özellikle sizler için ve bizler için çok önemli. Mert Ramazan Demir'le birlikte. Dolayısıyla başından beri taşıdığımız bir konu. 3 yıl Onur Akay'ın emeği var. Benim 3 yıl emeğim var o konu üzerinde. Çok sevdiğimiz... Evet. O konuyu da yarın konuşmaya devam edeceğiz dostlar. Onurcuğum, söz sende. Çok teşekkür ediyorum Bilal abicim. Senin izleyicilerine, takipçilerine bir hafta sonu dilerken tekrar da Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Güllü'nün tüm sevenlerine Allah rahmet eylesin. Sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar dilerim herkese Bilal abicim. Canım. İyi akşamlar sevgili Onur. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Dostlar, evet, hüzünlüyüz Güllü'den dolayı. Sabah saat 7.30'da aldığım telefonla
acı haberi öğrendim. Lütfen bugünkü yazımı okumanızı tavsiye ediyorum bilalozcan.com'da ve Onur Akay'la yarın tekrar buluşmak üzere sözleştik. Yarın akşamki canlı yayınımızda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunu özellikle konuşacağız. Tekrar konuşacağız. Peki onların bu barışması kimleri üzer ve kimler taş koymaya kalkar? Başarılı olurlar mı, olamazlar mı? Onların ise neler yapması gerekiyor? Birlikte daha da mutlu olabilmek için, bir daha ayrılmamak için neler yapması gerekiyor? Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.